Geldik tasarım ile örgü köşemize. Ben az önce böyle siyahlar içindeyken şimdi böyle bir kırmızı kazakla çıktım yakışır. karşına. Bir gün dedim ki cıvıl cıvıl çıkayım. Bir de böyle bir örgü giymek istedim. Tabii mutfak çok sıcak olduğu için her zaman böyle örgü kazaklar giyilmiyor. Annemin ördüğü benim çok sevdiğim güzel bir kırmızı kazağım. Diyorum ki acaba bir ara bana böyle bunun renklerinden bir şeyler mi tasarlasan? Olabilir, Bu versiyon neden şöyle olmasın? dedim ki hani bir bak da hemen zaten sen onu kaparsın. Peki Senden bakalım. bir tasarım bekliyorum. Tamam. Yapalım. Düşünelim, yapalım sana Tamam. güzel bir Şöyle kazak. böyle large, böyle Şöyle bol bol. modern, güzel, biraz. el örgüsü bir kazak Hah, sana yaptım. Tamam. Nasılsın Tülin ablacığım? Teşekkür ederim Pelin'cim. Sen nasılsın? Ben deyim. Neler yapacağız bugün? Pelin'cim bugün çok güzel bir bere boyunluk tasarımı göstereceğiz. Hanımlar bize yazıyorlar böyle değişik, farklı, kolay örebileceğimiz bere boyunluklar gösterir misiniz? Hediye yapacağız. Kış geldi şimdi, kış kapıya dayandı biliyorsun, soğuklar başladı. Keyifle kullanabilecekleri bir model istiyorlar. Biz de bugün böyle güzel bir çalışma getirdik, güzel bir tasarım. Şimdi şöyle... Arkadaşımız geldi, kız arkadaşımız. Evet, Aldık onu. arkadaşımız da bize çok Modelimizi. yardımcı oluyor böyle ürünlerimizi göstermede. Şimdi burada gördüğümüz bizim modern, kalın, çabuk örülebilen, farklı bir teknikle bir Boyunluk var. boyunluk. Şimdi biz bakışta ilk böyle boyunluğu görüyoruz. Normalde de çok bilirsin hani boyunluklar alınır. Bere olan boyunluklar vardır, böyle çekersiniz, çekersin başına bere yaparsın ama boynun açıkta kalır. Boynun açıkta kalır. Şöyle bir şey tasarladık. Bu bir bere boyunluk. Fakat istersek bere yapacağız. Şöyle Bakalım. alacağız. Başımız Aa. üşüdü. Ne güzel. Böyle çekeceğiz. Burada ipi var. İpini Aa, çok iyi. büzeceğiz. Şöyle arkasını da keşke gösterebilsek. Çok güzel, evet, onu birazdan Arkada şöyle böyle gösterelim. evet büzgülü. Bir bere olacak fakat Süper. boynu da üşümeyecek. Yine böyle boynunda da örgü kalacak. Diyelim ki sıkıldı, sıcak oldu. Bu bereyi böyle boynuna çekecek. Başına takmayacak. İstediği süper zaman ya. evet bunu yukarı çekecek. Bu güzel bir çalışma. Farklı bir örnek. Benim çok hoşuma gitti bu örnek. Bir de şey de kolaylık sağlıyor. Atıyorum bir yere girdiniz, şapkamı çıkardım, beremi çıkardım falan, boynumu çıkardım değil de Nereye bıraktın? aslında hepsi bir seferde bir arada olmuş oluyor. Tek bir arada olmuş olacak. Süper. Evet şimdi kolay örebilecekleri bir çalışma. Böyle kalın, yünlü, çabuk örebilecekleri bir iplik. Bu ipten kullanıyoruz. Şundan. Evet. Boyunluk için 2 yumak kullanıyoruz ipliğimizden. Bere için de 1 yumak kullanıyoruz. Bir yumak. Şimdi burada başka bir fikir daha vermek istiyorum. Onu da göstereyim. Ondan sonra örgüye geçelim. Şimdi burada çalışmamız Pelin'cim 2 parça. 2 parçayı örüyoruz. Bu bere bölümünü buraya 3 düğmeyle dikebiliriz. Bunu iğneyle dikebiliriz de. Hani monte edebiliriz. Ama nasıl isterlerse düğmeden rahatça çıkabilir de. Düğme de güzel gözüküyor. şık Düğme de olmuş. güzel gözüküyor. Şimdi bunu bırakalım. Şunu göstermek istiyorum. Şimdi böyle çok renkli, bu sene çok moda, özel tasarlanmış renklenmesi olan bir iplikle de biz bu çalışmayı yapabiliriz. Farklı farklı fikirler verelim. Üzerine böyle beresini farklı düz renkten farklı örebiliriz. renk olabilir. Düz renk örebiliriz. Böyle bu renklenmenin içerisindeki olan herhangi bir renkten örebiliriz. Olabilir. Mesela böyle bir renkten örebiliriz, taba renginden. Böyle çok bir şık. hardaldan örebiliriz. Üzerine arkadan düğmeleyeceğiz. Yani bunları değişik değişik yapıp boyunluğumuzun arkasında bunları kullanabiliriz. Bunu da gösterelim. Ben bunu çok sevdim bu halini. Çift renk daha güzel oldu sanki. Öyle mi? Peki. Öbürü Tek biraz sürprizli. Sürprizli. Bu da en azından böyle bir geçiş oluyor. Bu da anlaşılmaz. Böyle takıldığında sanki bu da Evet, bere olduğu burada evet. anlaşılmaz. Evet, bunu da böyle başa çekip Olabilir şöyle böyle arkadan. arkadan da ipini Güzelmiş. çekip bere yapılabilir. Kızımız da güzel ama bak, kirpiklere bak, kaşlara bak, maşallah. Baya güzel. Pelin güldürdün beni. Ama baksana, bu kirpik kimsede yok yani. Güzel yapmışlar. Evet böyle bu örgü yapısı iplikle buluşunca çok modern, böyle yumuşacık, duruşu Evet, çok çok güzel olan bir boyunluk oldu. Şimdi Pelin'cim şu çok önemlidir el örgüsünde. İplikle tekniğin buluşması, teknikle ipliğin buluşması. Yani aynı şey ama Tabii. eğer ikisi doğru kullanıldığında, Doğru iplik, doğru teknikte değil mi? doğru iplik, doğru teknikte kullanıldığında ortaya çok etkili ve kullanışlı işler çıkabiliyor. Bu da böyle o şekilde düşünerek yakaladığımız bir teknik. Çok beğendik. Başlayalım. Nasıl başladığımızı gösterelim. Öğretelim. Şimdi biraz değişik.
Normalde Kaç numara? şiş örgülerinde 2 şişimiz aynı Evet, genelde öyle oluyor. olur Ben değil de mi? öyle Aynı. görüyorum. 12 ise bu da 12 olur. Bu 4 ise bu da 4 olur. Şimdi bu çalışmanın farkı şu. Tabii hep gösterdiğimiz çalışmalarda biz farklılığı arıyoruz. Farklılığı göstermeye çalışıyoruz. Bu da öyle bir şey. 12 ve 4. Bir şişimiz 4 numara olacak. Bir şişimiz 12 numara olacak. Bunun Şimdi- sebebi nedir? Bize bu ne sağlayacak? Bize Bir bu ne fark sağlayacak olması. biliyor musun? Şöyle açık renkte gösterebiliriz onu. Böyle yakın gösterebilirsek dokuyu. Bakar mısın bu yuvarlak yuvarlak açıklıklar var. Evet. Bize bunu sağlayacak. Bu yumuşaklığı, bu oluklu görünümü sağlayacak. Çok güzel bir teknik. Benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum. Çok beğendim. Sanki bir örgünün içinden başka bir örgü geçiyormuş gibi. Başka bir örgüye geçiyormuş gibi. İpe de çok yakıştı. İlmeklerimizi 12 numara ile başlayacağız. İpliğimizi alıyoruz. Burada tabii gerçek ilmek sayısında başlayamam. Öyle bir süremiz yok. Küçük bir ilmek sayısında örneği öğretelim. Ondan sonra da Tamam. ilmeklerimizi söyleyelim. Şimdi ilmek atmak için şöyle başlıyoruz. Bu ne olsun? Bere olsun. Beresini başlıyoruz diyelim. Tamam. Bere için 60 ilmek atıyoruz. Gerçek bere ölçüsü 12 numara şiş ile bu ipliği kullanarak 60 tane böyle ilmek atıyoruz. İlmeklerimizi atalım. Örneği öğretelim. Çok sıkı değil zaten. Bunun Sıkı başı da değil, biraz. evet, Çünkü boyundan çok- da geçip kafaya evet. ulaşması lazım. O yüzden Sıkıntı çok sıkı değil. vermeyen bir çalışma. Şimdi diğer 4 numara şişimizi alıyoruz. Örgü bilenler şu anda çok şaşıracaklar. Bu kadar etkili, bu kadar yumuşacık, farklı bir doku nasıl bu kadar kolay olabiliyor? Çünkü onlar lastik örmeyi biliyor. Bir ters bir düz lastik öreceğiz. O kadar. Sadece buradaki bize farkı kazandıran şey şiş numaralarımızın farklı, Farklı olması. evet, doğru. Bir de şöyle yapıyoruz. Örerken Diyelim ki 60 arkadan. ilmek yaptık. yaptık. 60 ilmek attık. Kalın şişte. Arkadan şöyle ilmeğe şişimizi arkadan geçiriyoruz. Bu önemli. Şöyle arkadan içten arkaya doğru geçiriyoruz. Düz örgü örüyoruz. Bir tane ördük. Lastik mantığı. İpliği öne alıyoruz. Ters örgü örüyoruz. İpliği arkaya atıyoruz. Düz örgü örüyoruz. Pardon. Tabii çok önemli. Ben söylerken kendim şaşırdım. İçten arkaya İçten. geçiriyoruz. Evet. İpliği öne alıyoruz. Ters örgü örüyoruz. İpliği arkaya atıyoruz. Düz örgülerde bu şekilde içten örüyoruz. İçten arkaya doğru geçirerek örüyoruz. İpliği öne alıyoruz. Ters örüyoruz. Arkaya atıyoruz. İçten arkaya doğru düz örüyoruz. Teknik bu. Oluşmaya başladı zaten Evet, hemen de senin. bu kadar kolay bir çalışma. Çok etkili, çok da yakıştı işimize. Böyle bir ters, bir düz örüyoruz. Birinci sıramızı ördük. İlmek attıktan sonra ilk sırayı ördük. Yine bütün örgü bitene kadar bu şekilde öreceğiz. 12 ve 4. 12 ve 4 numara ile. Şimdi yine düzdeyiz. Yine arkaya geçirerek böyle düz örgü örüyoruz. İpliği öne alıyoruz. Tersi ters örüyoruz. Yine arkaya atıyoruz ipimizi. Düzü düz örüyoruz fakat yine arkaya geçirerek şişimizi. Bu önemli. Çünkü şişi arkaya geçirdiğimizde o dokular oluşacak. Gözenekler Şuradaki olacak. doku, evet. Hem hafif olacak, Bakayım, hafif aslında. Çok Evet. hafif, hem Yani yumuşacık. İki parça şey var sonuçta burada bir de. boyunlukta kullanılan teknik, iplik çok önemlidir. Duruşu güzel olması lazım. Böyle dökümlü, yumuşacık olması lazım. Evet. Biz boyunlukta bu Tabii duruşu böyle kas katı durmasın diye, değil mi? çok Gevşek beğeniyoruz. gevşek, Bu doğru. duruşu çok beğeniyoruz. Bunu ya iki dolama olarak sağlıyoruz bu duruşu ya da böyle tek boyunluk olarak geçirdiğimizde çok doğru bir teknik yakalarsak bu şekilde kullanıyoruz. Yoksa yapmıyoruz. Evet, böyle ters örüyoruz, ipliği arkaya atıyoruz, içine geçirerek düz örüyoruz. Örnek bu. Önde ve arkada aynı şekilde örülecek. Lastik mantığı. Arkaya geçiriyoruz yine. Düz örüyoruz. Düzü düz, tersi ters. Düzü düz, Tersin tersleri diyor Tülin abla. Mesaj tersi veriyor ters burada. örüyoruz. Bu arada ben de bu abla gibi oturmaya başladım. Bak böyle bir anda seni ikimiz de böyle gün yapıyormuşuz gibi burada seni dinliyoruz. Pelin, bugün çok iyisin. Beni Bugün çok, ne oldu? Vallahi bilmiyorum, çok ne gülüyorsun oldu? beni.
Ben zaten var ya, nasıl bir yapım vardır biliyor musun? Nasıl? Böyle yani bana bir şey söyle. Yeter Aa, ki gerçekten. söyle. Yani dalağa düşük derler. Sen onlardan mısın mesela? Ben öyleyim. Sette çok öyleyimdir. Özellikle dizi setinde dalağa düşüklerdenimdir ben. Vallahi Sen bilmiyorum. öyle misin? Sen de öyle ol. artık. Örgüyü falan unuttuk şu an Tülin ablayla. Pelin, yapma bana bunu. Tamam, bir şey yapmıyorum. Ben çok hazırım çünkü. Öyle mi? Allah Allah. Hiç öyle durmuyorsun ya, Tülin ben abla. böyle valla. hep sert öğretmen gibi duruyorum değil mi? Anlatımlarım da Sert öyle. değil ama tabii bir öğretmen havan var. O işin gerçeği. Yıllardır tabii öğretmenlik yaptık ama şimdi öğretmenlere de haksızlık yapmayalım. Öğretmenler hiç mi sert- gülmüyor canım? sert değil. Anlatımlarım benim. Ama bir şey diyeceğim, Öğretmen sonuçta- dikte tonunda oluyor. Evet, bir de sonuçta çocukları hani ilkokul öğretmenlerini, o liseyi, ortaokul düşünürsek öğretmenler o çocukların karşısında bir duruş için tabii ki biraz sert olması lazım ister istemez. Ne yapsın, nasıl zapt edecek bir sürü çocuğu? Tabii yok. O benim mizacımla ilgili biraz bu gülmem. Güzel güzel. Ben güldüreceğim daha seni. Peki bakalım, evet, bir ters bir düz Evet. örneğimizi gülerek kurduk. Gülerek kurduk vallahi, Gülerek bitti. kurduk. Aslında 60 ama biz o kadarını tabii göstermedik. Ufak parçasını göstermiş olduk. Evet, şimdi bunu İlerlemiş hali var 60 elimizde. ilmekle bir yumak bitene kadar örüyoruz. Şunu. Şu, evet, şöyle açarsak düğmeyi, O düğme olayı çok şıkmış ya. Çok hoşuma gitti benim. böyle bunu ördük. Şimdi gösterelim. Bereyi bitirelim, öyle boyunluğa Tamam. geçelim. Ördük. Bu örüldüğünde şöyle bir yumak 60 ilmek örüyoruz ve bunu Sonuç bu. kesiyoruz, kapatıyoruz. Aynı örnekte böyle bir kordon yapıyoruz. Ucuna takıyoruz. Bu bize bilmemiz için. Sonra bunu dikiyoruz. Dikiyoruz. Bu bizim beremiz. Şimdi Boyunu kısmına 60 bakalım. ilmekle bir yumak bitene kadar ördük, bitti. 70 ilmekle boyunluğu başlıyoruz. Aynı tarzda. Aynı. Sadece 10 ilmek fazla. 10 ilmek fazla çünkü aşağıya doğru genişleme var. 10 ilmek fazla. 70 ilmekle boyunluğu başladık. Ördük. Bir yumak bitti. Bir yumak bitince burada bir arttırma yapacağız. Şöyle gösterebilirsek. İkinci yumağa geçmeden önce. İkinci yumağa geçmeden önce böyle bir genişleme var. Evet, bir genişleme var. Genişleme var. Zaten bu boyunluğun duruşu da bu genişlemeden kaynaklanıyor. Onu yapabilmek için biz 4 ilmek ördükten sonra 5. ilmekte artırma yapacağız. Şimdi oraya geçiyoruz. Yine alıyoruz 12 numara şişimizi. Arkadan geçirerek bir düz, ikinci ters, üçüncü düz, dördüncü ters. Gene Ördük. bir düz, bir ters. 5. ilmeğe geldik. Şimdi bu 5. ilmekte düze de rastlayabiliriz, terse de rastlayabiliriz. O hiç sorun değil. Düze rastladıysak düzde artırmamızı yapacağız. Terse rastladıysak terste yapacağız. Ama bir sıra boyunca 4 ilmekten sonra 4 ilmekten sonra hep bir artırma yapacağız ama 3 tane ilmek artıracağız. Burada 3 ilmek arttırmalıyız çünkü bu yapıyı bozmadan genişlemeyi sağlamalıyız. Bir tane artırırsak olmaz. Şimdi 4 ilmekten sonra bir ilmekte 3 tane arttırma yapacağız. Bu önemli. Şimdi düze rastladı, terse rastlayabilir, hiç önemli değil. Hangisine rastlarsa. Bir tane düz örüyoruz. İpliğimizi öne alıyoruz, ipliğimizi çıkartmıyoruz, ilmeğimizi. Tekrar ikinci ilmeği arttırıyoruz, arttırdık. İpi arkaya atıyoruz, üçüncü ilmeği arttırıyoruz. Bir ilmekten 3 tane ilmek çıkardık. Arttırdık. Düzeni bozmadan gitmek için bu aslında Düzeni arttırması. bozmadan gidiyoruz. Bu çünkü bu örgü düzenini bozmamalıyız. 3 ilmek arttırdık. Tekrar 4 tane örüyoruz. Ha. 1, 4 ilmekte bir bunu yapacağız o Evet. zaman. İkinci yumağa başladığımızda. 2, lastik örgü demiştik. Kaçıranlar için lastik örgü demiştik. Tekrar etmek istiyorum. Bir ters düz örüyoruz. Bir şişimiz 12, bir şişimiz 4 numara. Böyle düz örgüleri arkaya geçirerek örüyoruz. Bu önemli. Zaten doku böyle oluşuyor. 3, ne yaptık? 4 olmuş. Şimdi 4 oldu, terse rastladık. Bu sefer tekrar Terste tersten. yapacağız aynı şeyi. 3 ilmek çıkaracağız. 1, 2 ve ipi öne alıyoruz. 3. Şimdi 4 ilmekte bir ilmekten 3 tane arttırıyoruz. Yine böyle düz ilmekleri arkaya geçirerek 1 öne geçiriyoruz. Ters 2 ipimizi arkaya atıyoruz. Arkadan geçiriyoruz şişimizi. 3 öne alıyoruz ipimizi. 4. 4 ilmek normal örülüyor. İplik arkaya atılıyor. Düze rastladık. Düz ilmekte 3 tane ilmek çıkaracağız. Aynı yerden 1 çıkarmıyoruz ilmeğimizi. İpliği öne alıyoruz. 2. İkinciyi de aynı yerden geçiriyoruz. Yine çıkarmıyoruz. İpliği arkaya atıyoruz.
Şişi tekrar aynı yere geçiriyoruz. 3 tane aynı yerden ilmek çıkarıyoruz. Bunu 4 ilmekte bir yapıyoruz. 4 ilmekte bir ilmekten 3 Bitene tane kadar, çıkarıyoruz. 4 ilmekte bir ilmekten 3 tane çıkarıyoruz. Bir sıra boyunca arttırmayı yapıyoruz. 4 ilmekte bir tane, bir ilmekten 3 tane çıkarıyoruz. Bir sıra artırıyoruz. Bir yumak bitene kadar ikinci yumağı da aynı şekilde örüyoruz ve kapatıyoruz. Boyunluğu 2 yumaktan örüyoruz. Bereyi Bir 1 yumaktan örüyoruz. İstersek böyle renkli iplikle örüyoruz. Bunları renk renk yapabiliriz dedik. Böyle renk renk Sarı da olabilir. Çok yakışıyor. hardal da olabilir. İçindeki renklerden. İçerisindeki renklerden böyle renk renk arkaya düğmeleyebiliriz. Bu şekilde de takabiliriz. Böyle güzel bir bere boyunluk olduğunu düşündük. Oldu. Paylaşmak Kızımız güzel. istedik. Her şey yakışıyor kızımıza. Değil mi? Peki Güzel bir bakalım. şey anlattık. Çok Umarız böyle pratik. beğenirler. Hem iki parça ama aslında tek parça görünümünce. evet. İki parça. Güzel bir kışlık aslında. Şimdi tarif diyeceğim, ben hep tarif veriyorum. Bu da güzel bir örgü tarifi oldu. Öyle oldu. Teşekkür ederiz. Bir Ben sonraki teşekkür program ederim. görüşmek üzere.